Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı kıtır, içi yumuşacık bir hamur ile birlikte hazırladığımız nefis, ıspanaklı ve peynirli pide tarifi vereceğim. Yemeğe doyamayacağınız enfes bir pide olacak gerçekten. Her zaman yiyebileceğiniz, günün her öğününü hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Tarifimiz için bir paket yaş mayayı az suda erittim ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. 5 su bardağı unu mayanın üzerine ekliyorum. 3-3,5 su bardağı kadar su kullanıyorum. Onu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu iyice toparlanana kadar yoğuruyorum güzelce. Ve hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Üstünü kalınca bir bezle örtüp mayalanması için bekleteceğim. Hamurum mayalanırken 750 gram ince kıyılmış ıspanağım var. Onun üzerine ince kıyılmış 3 tane orta boy soğanı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. 250 gram ezilmiş beyaz peynir ve bir çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağını da iç harcın içerisine ekliyorum. Ve ıspanağın o kaba hacmini küçültmek için iç harcını güzelce yoğuruyorum. Hamurum artık mayalandı. Gördüğünüz gibi bayağı büyümüş. Şimdi onu eşit parçalara ayıracağım ve bezelerimi alacağım. Hamurun geri kalanını da bezelere ayırıyorum. Arada tezgahımı unlayarak yapışmasını engelliyorum. Toplamda hamuru 10 tane eşit bezeye ayırdım. Ayırdığım parçaları şöyle yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Bir tane bezeyi aldım.
altına ve üstüne hafif un serperek merdane yardımıyla açıyorum. Çok geniş olmayacak ve uzun bir hamur şeklinde açacağız hamurumuzu şimdi. Açtığım hamuru yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Şöyle düzeltiyorum. İç harcından büyükçe bir kaşık dolusu alıyorum şimdi. Ve güzelce yayıyorum. İç harcı yaydıktan sonra hamurun kenarlarını şöyle harcın üstüne doğru hafifçe kapatıyorum. Ve alt ucunu da şöyle sivri şekilde birleştiriyorum. Bütün bezelerimiz için aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar hamuru yayıyorum ve iç harcını koyup kenarlarını kıvıracağım. Bu arada sizin için hazırladığım böyle güzel tariflerden haberdar olmak isterseniz eğer sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve abone ol yazısının yanındaki zili de açarsanız eğer yayınladığım tariflerin bildirimini anında alabilirsiniz. Bana destek olursanız çok çok sevinirim. Pidelerin içleme işlemi bittikten sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı yoğurdu bir kasenin içerisine karıştırdım ve fırça yardımıyla hamurların kenarlarına sürüyorum kızarması için. Hamurlarımıza sosunu da sürdükten sonra 200 derecelik fırına vereceğiz. İlk olarak üste yakın bir rafa vereceğiz. Çünkü ıspanakların sulanmasını istemiyoruz. Ispanaklar hızlıca piştikten sonra alt tarafa alıp hamurun altını da kızarttırdıktan sonra böreğinizi, pidenizi fırından çekebilirsiniz. Verdiğim ölçülerle 2 tepsi pide çıkıyor. Toplamda 10 adet pide hazırlamış olduk. Şimdi ikisini de fırına gönderiyoruz. Ve fırından çıktıktan sonraki hallerini görüyorsunuz. Çok güzel şekilde kızarıyor. İçi yumuşak, dışı kıtır kıtır bir hamur elde etmiş oluyoruz. Poğaça lezzetinde ama aynı zamanda pide lezzetinde de oluyor, öyle söyleyeyim. Ve iç harcı inanılmaz lezzetli oluyor. Yanına ister çay, ister ayran yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Videodan sonraki çıkan ekrandan abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.